Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere güzel bir hikaye aktaracağım. Gelin bu hikayeye beraber göz atalım. Eski zamanlarda insanlar ilim öğrenmek için çok çalışırlar. Her türlü güçlüklere katlanırlardı. Küçük yaşta köylerden, ailelerinden ilim öğrenmek için ayrılırlar. Yıllarca onlardan uzaklarda zor şartlar altında yaşarlardı. Seyyid Abdülkadir'in de küçük yaşta içine öğrenme arzusu düşmüş, bunun çarelerini aramaya başlamıştı. Sonunda dayanamadı annesine gelerek, "Anneciğim, İlim öğrenmek için Bağdat'a gitmek istiyorum," dedi. Annesi ise, "Senden ayrılmaya gönlüm razı olmuyor ancak seni Allah yolunda alıkoymak istemem." Annesi Abdülkadir için yol hazırlıkları yaptı. En sonunda oğluna lazım olur diyerek 40 altını kaybetmemesi için bir kese içinde yeleğinin koltuk altına dikti. Sonra oğlunun gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: "Sana son olarak nasihatım şudur ki, eğer beni ve Allah'ı memnun etmek istiyorsan asla yalan söyleme, doğruluktan ayrılma. Allah her zaman ve her yerde doğruların yanıcısıdır." Seyyid Abdülkadir annesine söz verdi ve ağlayarak elini öptü. Bağdat'a giden bir kervana katılarak yola çıktı. Hamedan yakınlarında dar bir geçide girdiklerinde kervanda bir bağırışma koptu. Eşkıyalar kervana saldırmışlardı. Bir anda bütün sandıklar yere yıkıldı. Haydutlar kervandakilerin neyi var neyi yoksa hepsini alıyorlardı. Eşkıyalardan biri de Abdülkadir'in yanına geldi. Onun fakir haline bakarak şaka olsun diye, "Söyle bakalım senin neyin var fakir çocuk?" Abdülkadir, "Yalnız 40 altınım var," diye cevap verdi. Haydut önce şaşırdı, sonra gülmeye başladı ve inanamadı ve tekrar sordu. "Doğru mu söylüyorsun?" Abdülkadir, "Evet, doğru söylüyorum, 40 altınım var." Eşkıya meraklandı, Abdülkadir elinden tutup reislerine götürdü. Durumu reislerine anlattı haydutların başı. "Senin 40 altının varmış, doğru mu bu?" Abdülkadir, "Evet, doğru." "Reis, söyle bakalım onu nereye sakladın?" Abdülkadir, "Hırkamın içinde, koltuğumun altında saklı." Bunun üzerine haydutlar hırkasının içinde koltuğunun altında saklı bulunan 40 altını bularak reislerine verdiler. Herkes çok şaşırmıştı. Reis hayretle sordu: "Peki evladım, ne için üzerinde 40 altın olduğunu söyledin? Eğer bize söylemeseydin onları bulamazdık." Abdülkadir, "Ben annemden ayrılırken asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Arkadaşınız senin bir şeyin var mı diye sorunca altınlarımın olduğunu söyledim. 40 altın için verdiğim sözden döneceğimi mi zannediyorsunuz?" Bu sözleri duyan haydutların reisi çok şaşırdı ve derin bir düşünceye daldı. Sonra etrafındakilere dönerek, "Yazıklar olsun bizlere. Bu çocuk kadar olamadık. Bu çocuk annesine verdiği sözünden dönmemek için her şeyini verdi. Bizler ise Allah'a söz verdiğimiz halde hiçbir zaman verdiğimiz sözlerde duramadık. Onun yapmadıklarını yaptık. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda halimiz nice olacak?" Sonra şöyle devam etti: "Reisimiz, biz senden ayrılamayız. Sen hangi yolda yürürsen biz de o yolda yürürüz," diyerek hepsi birden pişman olup tövbe ettiler. Kervandaki insanlardan ne aldılarsa hepsini geri verdiler ve bir daha haydutluk yapmayacaklarına söz verdiler. Seyyid Abdülkadir ise yoluna devam ederek Bağdat'a ulaştı. Orada ilim tahsiliyle meşgul oldu. Kısa bir zaman içinde çok ünlü bir alim oldu. Binlerce insanı kötülüklerden vazgeçip iyi birer insan olmalarına vesile oldu. Değerli izleyiciler, bizimle birlikte zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu hikayeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.